Herkese merhaba. Kedileri çok seviyorsunuz ama o hapşırıklar, o kaşıntılar yok mu? Hayatı zindan ediyor, değil mi? Eğer bu durum size de tanıdık geliyorsa harika bir yere geldiniz. Çünkü bugün bu can sıkıcı duruma son verebilecek o müthiş bilimsel gelişmelere birlikte dalıyoruz. Evet, bu ikilem gerçekten de sinir bozucu. Bir yanda o mırıl mırıl sevgi yumağı, öbür yanda bir türlü durmayan o kaşıntılar, akan gözler. Ama merak etmeyin, artık şunu yap, bunu yap gibi kulaktan dolma bilgilere son. Bilimin bize neler sunduğuna, gerçek, kanıta dayalı çözümlere bakmanın tam zamanı. Ve işte karşınızda başrol oyuncumuz. Daha doğrusu baş kötü karakterimiz. Feld 1. Şunu en başta bir netleştirelim. Sorun kedinizin o güzelim tüyleri falan değil. Hayır. Asıl suçlu kedinizin tüküründen ve derisinden salgılanan bu minicik yapışkan protein. O kadar küçük ve yapışkan ki havada süzülüyor, koltuğunuza, perdenize, kıyafetlerinize, kısacası her yere yapışıp kalıyor. Ondan kaçışın bu kadar zor olmasının sebebi de tam olarak bu işte. Peki, madem düşmanımızı tanıdık, şimdi sırada ne var? Elbette onunla nasıl savaşacağımızı öğrenmek. Hapşırıklarınızın asıl kaynağını anlama zamanı. Tamam, gelelim savaş planımıza. İlk cephemiz neresi olacak? Doğrudan kaynak, yani alerji daha ortaya çıktığı yerde. Kedinin ta kendisinde durdurmaya çalışacağız. Şimdi size çok ilginç, hatta devrim niteliğinde bir fikir sunacağım. Düşünün bir, ya o alerjini daha kedinizin vücudundan dışarı bile çıkmadan içerideyken etkisiz hale getirebilseydik. Kulağa harika geliyor değil mi? Sorunu daha başlamadan bitirmek gibi bir şey bu. Hadi gelin bunun nasıl mümkün olduğuna bir bakalım. Olay aslında oldukça zekice. Her şey kedinizin yediği özel bir mamayla başlıyor. Bu mamanın içinde tavuk yumurtasından elde edilen özel antikorlar var. IgE diyoruz bunlara. Kedi mamasını yediğinde bu antikorlar ağzındaki o meşhur FeLDO1 proteinine yapışıyor ve onu bir nevi kilitliyor. Yani nötralize ediyor. Sonra ne oluyor? Kediniz kendini temizlemek için yalandığında tüylerine çok daha az aktif alerjen bulaşıyor. Haliyle evinize yayılan alerjen miktarı da ciddi şekilde azalmış oluyor. Basit ama dahice. Ve bakın, bu anlattıklarım sadece bir teori falan değil. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu mamayla beslenen kedilerin tüylerindeki aktif FeLD1 miktarı 10 hafta gibi kısa bir sürede ortalama olarak tam %47 oranında azalıyor. %47. Bu evinizdeki alerjen yükünün neredeyse yarı yarıya azalması demek. İnanılmaz bir rakam. İşte bu işin en güzel tarafı da bu zaten. Bu rakamların bizim için anlamı ne? Şu demek, alerjik insanlar sevdikleri evcil hayvanlarıyla artık çok daha rahat, çok daha konforlu bir hayat sürebilir. O sürekli hapşırmalar, kaşıntılar olmadan onlarla gerçekten keyifli bir yaşam paylaşabilirler. Tabii ki tek çözüm bu mama değil. Bilim insanları kediyi hedef alan başka yöntemler üzerinde de çalışıyorlar. Mesela HippoCat adında bir aşı geliştiriliyor. Bu aşı, kedinin kendi bağışıklık sistemine PeLD1'i zararsız hale getirmeyi öğretiyor. Veya kısırlaştırma, özellikle erkek kedilerde PeLD1 üretimini ciddi oranda düşürdüğü biliniyor. Hatta daha da ileri gidelim, gelecekte CRISPR gibi genetik düzenleme teknolojileri sayesinde tamamen hipoalerjenik yani alerji yapmayan kediler üretmek bile mümkün olabilir. Ufukta gerçekten heyecan verici şeyler var. Peki, kediyi hedef alan çözümleri gördük. Şimdi rotayı 180 derece çevirelim ve ikinci cepheye geçelim, kendimize, yani insana. Buradaki strateji çok farklı. Amaç kediyi değiştirmek değil, kendi vücudumuzun savunma sistemini güçlendirerek gelen alerjini adeta görmezden gelmesini sağlamak. Bakın, bu tablo eski ve yeni yöntemler arasındaki farkı çok net ortaya koyuyor. Geleneksel immünoterapi, yani o bildiğimiz alerji aşılarını düşünün. Yıllarca sürüyor, sonuçları kişiden kişiye çok değişiyor, sanki halı bombardımanı gibi. Ama monoklonal antikorlar öyle değil. Onlar adeta birer keskin nişancı. Direkt olarak hedefe, yani alerjik reaksiyonu başlatan o tetiğe odaklanıyorlar. Bu sayede hem çok daha hızlı sonuç alınıyor, hem de etki çok daha belirgin oluyor. Peki nasıl çalışıyor bu teknoloji? Şöyle düşünün, bu monoklonal antikorlar vücudunuzdaki birer alerjen avcısı gibi. Görevleri tek, FeL1 proteinini bulup yakalamak. FeL1 vücudunuza girdiği anda bu avcılar onu kıskıvrak yakalıyor ve bağışıklık sisteminizin o panik butonuna basmasını engelliyor. Yani tehdit daha bir tehlikeye dönüşmeden etkisiz hale getirilmiş oluyor. Bu tedavinin ne kadar etkili olduğunu görmek için şu grafiğe bakmak yeterli. Özellikle kedi alerjisi yüzünden astım atağı geçirenler için sonuçlar gerçekten inanılmaz. Bakın, plasebo alan, yani etkisiz bir madde verilen grupta akciğer fonksiyonlarında neredeyse hiçbir iyileşme yok. Sadece %1,6'lık bir değişim. Ama antikor tedavisi alan gruba bakın.
tam %15,2'lik bir iyileşme var. Bu çok daha rahat nefes alabilmek demek. Kelimenin tam anlamıyla hayat değiştiren bir fark. Evet, kediyi hedef aldık, kendimizi korumaya aldık. Geldik üçüncü ve son cepheye, savaş alanının kendisine, yani evimize. Yaşadığımız ortamdaki bu görünmez düşmanı nasıl temizleyeceğiz? Şimdi de çevremizdeki bu savaşı kazanmanın yollarına bakacağız. Elbette. Evi sürekli havalandırmak, HEPA filtreli süpürgeler kullanmak, halıları kaldırmak gibi yöntemler hepimizin bildiği ve işe yarayan şeyler. Bunlar çevresel kontrolün temel taşları. Ama durun, şimdi size temizlikte yepyeni bir çığır açan bir şeyden bahsedeceğim. Enzim spreyleri. Bakın bu gerçekten bir devrim. Normal temizlikte ne yaparız? Alerjeni bir yerden silip başka bir yere taşırız aslında. Ama bu yeni nesil enzim bazlı spreyler böyle çalışmıyor. İçlerindeki özel enzimler FeLDÖP1 proteinini temas ettiği anda buluyor ve onu bir makas gibi moleküler düzeyde kesip parçalıyor. Yani alerjeni yok ediyor. Artık bir alerjen olmaktan çıkıyor. Bu sorunu maskelemek değil, kelimenin tam anlamıyla ortadan kaldırmak demek. Harika. Gördüğünüz gibi 3 farklı cephede savaşabiliyoruz. Şimdi en önemli kısma geldik, bütün bu parçaları birleştirmeye. Çünkü asıl zafer bu stratejileri bir araya getirerek, yani çok cepheli bir saldırıyla kazanılıyor. İşte bu tablo bizim kedi alerjisiyle savaş araç kutumuz gibi. İçinde neler var bir bakalım. Kediyi hedef alan IgE'li mamalar ve çevreyi temizleyen HEPA filtreleri gibi hemen kullanılabilir araçlarımız var. Sonra geliştirme aşamasında olan kedi aşısı ve monoklonal antikorlar gibi çok yakında çantamıza ekleyeceğimiz güçlü silahlar var. Bir de genetik düzenleme gibi gelecekte tüm bu sorunu kökünden çözebilecek heyecan verici araştırmalar var. Yani cephanemiz giderek doluyor. Tabii ki bilimde her zaman olduğu gibi hala bilmemiz gereken şeyler var. Bu yeni tedaviler uzun vadede ne kadar güvenli veya hangi tedavi kombinasyonu kimin için en iyisi? Bunlar gibi soruların cevapları için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor, süreç devam ediyor. Ve geldik bu bölümden çıkarmamız gereken en kilit noktaya. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra anlıyoruz ki olay tek bir sihirli değnek bulmak değil. Gelecek, kişiye özel planlarda, yani kediyi, insanı ve çevreyi hedef alan stratejileri akıllıca birleştirmekte. İşte zaferin formülü tam olarak bu. Peki, tüm bu gelişmeler ışığında aklımıza şu büyük soru geliyor. Bir gün alerjileri tarihten tamamen silebilecek miyiz? Bilimin bu baş döndürücü hızıyla ilerlediğini düşününce kedilerle dolu ama hapşırıksız bir dünya hayal etmek artık o kadar da uzak bir ihtimal gibi gelmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz?